Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Bugün sizlerle bu sevimli, çok cici kızı yapacağız. Uzun zamandır bebek örmüyorduk. Ben de çok özlemişim bebek yapmayı. Çok zevkle yaptım. Bu şekilde botlarımız var. Botundan da anlaşılacağı gibi kış bebeği olacak bu. Buna ben bu şekilde simler yaptım. Yılbaşı kıyafeti öreceğim. Bir de normal kış elbisesi öreceğim arkadaşlar. 2 tane elbise örmek istiyorum. Biri dediğim gibi yılbaşı konsepti için. Diğeri de normal bir günlük giyilecek bir elbise. Öreceğiz inşallah. Şimdi bebeğimi bu şekilde ördüm. Size şimdi bundan sonra videolarda yapım aşamasını paylaşacağım. Bunun için ben Peria'nın Color 17 numarasını kullandım. 2 tane geri gidiyor arkadaşlar. Hatta 1,5 gidiyor. Artıyor. Yarısı artıyor. Siz istediğiniz iplerle örebilirsiniz. Ben size nelerle yaptığımı anlatayım istedim. Çorabı ve iç çamaşırı için yine Peria'nın beyazını kullandım. Botu ve elbisesinin bazı yerler içinde Yarnark cinsin Color 52 yeşil ipini kullandım. Burada yine simli ipimiz var. Daha önce de başka yerde kullanmıştık. Gümüş rengini. Burada altın rengini kullanacağım ben. Botunu da kullandım. Elbisenin bazı yerlerini de yine kullanacağım. Elbisemde Alize Cotton Gold ile yine kırmızı kullanacağız. Siz tabii ki renkleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yılbaşı konsepti yapmak zorunda değilsiniz. Sadece renklerini değiştirerek de aynı elbiseyi kış bebeği yapabilirsiniz. Çok da önemli değil. Bunun dışında bir de saçlarımız tüp saç. İsteyen tüp saç takabilir. İsteyen ip takabilir. Şu şekilde tüp saçlar. Ben kahveyi kullandım. İstediğiniz renklerde, istediğiniz iplerle farklı bir sürü saç şeyi var. Veya örerek de yapabilirsiniz. Daha önce yeni başlayanlar için bir bebek yapmıştım. Oradaki o saçla da örerek zincir üzerine o saçlardan da yapabilirsiniz. Veya daha önce güneş bebekte göstermiştim. Böyle patik ipiyle kıvırcık saç nasıl yapılır tekniğini. O da çok güzel oluyor. Onu da tavsiye ederim. Öyle de yapabilirsiniz. Yani çok seçenek var. Veya düz yapabilirsiniz. Normal patik ipleriyle düz bir saç. O da çok hoş olur. Yani alternatif çok arkadaşlar. Gözlerimizde bu şekilde simli göz. Daha önce kadife oyuncaklarda kullandığım. Bu da 16 milim simli göz. Kolunda tel var. Kolunda ve boynunda tel var. Bunun da içinde 60 santim bir elektrik teli, antikron 2,5'luk elektrik teli gerekli. Yani koyarsanız bu kollar yakışıyor. İnce kollu bebeklere teller yakışıyor arkadaşlar. Ve içinde de boncuk elyaf var. Aklımda olan bunlar, herhalde başka bir şeyimiz yok. Şimdi yapım aşamasına başlayalım. Bu arada malzemeleri yine Hobbimon'dan kit halinde alabilirsiniz. Onlar hemen yükleyemiyorlar. Biraz beklemeniz gerekecek. Hemen şu an daha yüklü değil. Ben daha kendilerine listeyi vermediğim için. Yüklendikten sonra yine Hobbimon sitesinden güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Evet, şimdi bebeğimizi örmeye başlıyoruz. Hepimize kolay gelsin. Evet, bebeğimizin bacağından önce kollarını örelim arkadaşlar. Hazırlayalım. Daha sonra gövdeyi bitirince kolları da hazırdan takmış oluruz. Şimdi birinciyi yaptım. İkinciyi de aynı şekilde yapacağız. İki kolda
aynı sayılarda yapıyoruz. Şimdi hemen ten rengimizi alıyoruz. Tığım yine 2.20 arkadaşlar. İpimi sabitliyorum. Ve şimdi 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi birinciyi atlıyorum. İkincinin içine 3 tane sık iğne yapalım. 1, 2 ve 3. 2 tane zincirimize tek batıyoruz. 1, 2 ve son kalan zincirimizin içine de yine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2 ve 3 ve köşemizi döndük. Şimdi zincirimizin bu tarafına da 2 tane zincir var. Bunları da birer tane batarak sıramızı bitirdik. Birinci sıramızı bitirdik. Sıra sonunda 10 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi buraya bir ip takalım. Sıra başımızı belirlemek için, şaşırmayalım diye. Bize kolaylık sağlayacak. Şimdi ikinci sıradayız. Bu 3 tane yaptığımız sık iğneye peş peşe 3 tane peş peşe arttırma yapacağız. Her yani ilmeğe 2 tane batacağız yani. Evet, çift battım. Birinci çift. Yanındaki sık iğneye yine 2 tane battım. İkinci çift. Yanındakine yine çift battım. Üçüncü çift. 3 tane peş peşe çift battık. Yani 3 tane arttırmış olduk. 2 sık iğneye tek batıyoruz. Yine köşeye geldik. 3 sık iğneye peş peşe çift batacağız. Birinci çift, ikinci çift ve üçüncü çift. 3 tane peş peşe arttırdık ve kalan 2 tane sık iğneye tek batarak ikinci sıramızı bitirmiş olduk. Ve sıra sonunda 16 tane sık iğnemiz oldu. İpimi bu tarafa aldım. 3. sıraya başlıyoruz. Bu sıramızda 2 tane arttırma yapacağız. 3 tane tek batıyorum. 1 2 3 bir tane arttırıyorum. Bir artışım yaptım. 7 tane tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi yine bir arttırma. Çift battık. İkinci arttırmamı yaptım. Ve geri kalan 4 sık iğnemize tek batalım. 1 2 3 ve 4. Evet, 3. sıramızı bitirdik. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz oldu. İpimi bu tarafa aldım. Şimdi 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan her birine tek batacağız.
şekilde hepsine tek batalım. 5 sıra. Evet, toplam 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördük arkadaşlar. Şimdi 9. sıradayız ve bu sırada 3 tane azaltma yapacağız. Şimdi 4 tane düz örerek başlıyoruz. 4 tane tek batıyoruz. 1 2 3 ve 4. Bir tane azaltıyorum. Öndeki tek katlardan aldım. Beraber ördüm. Bir tane azalttım. Tekrar 4 tane tek. 1 2 3 4. Yine bir tane azaltıyorum. İkinci azaltma yaptık. Yine 4 tane tek. 1 2 3 4 ve bir azaltıyoruz. Son kalan 2 sık iğneyi de beraber örerek azalttık. Toplam 3 azaltma oldu. Ve 15 tane sık iğneye düştük. Şimdi bundan sonra toplam 20 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Bu arada ara ara içini elyafla dolduralım. Birden daha sonra yaptığınızda eşit bir şekilde dolmuyor. Bir tarafları elyaf tıkalı kalıyor, gitmiyor arkadaşlar. Tavsiyem böyle yavaş yavaş doldurun. Burada olduğu gibi buraya şimdi yarıya kadar doldurdum. Bunu daha sonra dolduracağım. Evet, şimdi 20 sıra düz öreceğiz. Evet, toplam 20 sıra eksiltme artırma yapmadan döne döne düz örgümü tamamladım arkadaşlar. Şimdi 30. sıradayız. Bu sırada 2 tane arttırmamız var. Altı sık iğneye tek batalım. 1 2 3 4 5 6 bir arttıralım. Evet, çift battım. 7 tane tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve bir arttırıyoruz. Evet, sayımız 17'ye çıktı. Şimdi bundan sonra 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan yine düz öreceğiz. Evet, bu şekilde hepsini tek batalım. Evet, artırmadan sonra 6 sıra düz örgümü tamamladım arkadaşlar. Şurası arttırdığımız yer. 2 4 6 sıra. Toplam 36 sıra örmüş olduk. İlmek kaydırıyorum. 2 zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Evet, kollarımız hazır. Şimdi sıra geldi ayağımızı yapmaya. Yeşil ipimize başlayacağız. Evet, bu arada arkadaşlar siz istediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Ben böyle yeni yıl konsepti için
bir yeni yıl bebeği yapmak istedim. Yoksa aynı tarifle böyle kış bebeği çalışabilirsiniz. Böyle açık kahverengi çok hoş olur. Bot rengi, kırmızı olabilir veya farklı renklerde kıyafetini belirleyin. O renklerde veya evdeki artan iplerinizi çalışabilirsiniz. Şimdi evet ben ipimizi sabitliyorum. Tabanımızı yapıyoruz. Evet, ipi önce bir sabitledik. Şimdi bundan sonra 7 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çektim. Şimdi birinci atlayıp ikinciye 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincirime tek batıyorum. 1 2 3 ve 4. Son kalan zincirime 5 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 ve 5. Evet, köşemize döndük. Şimdi zincirimizin bu tarafına da 4 zincire tek batıyoruz. 1 2 3 ve 4. Evet, birinci sıramızı bitirdik. Ve 16 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi şuraya hemen ipimizi takalım. Sıramızı belirledik. İkinci sıradayız. Yine bu ilk 3 sık iğneye çift batacağız. Peş peşe çift batalım. Bu birinci çift, yani arttırdık. İkinci çift, üçüncü çift. Evet, 3 tane peş peşe arttırdık. 4 tane tek batıyoruz. 2 3 ve 4. Şimdi diğer köşeye geldik. 5 tane sık iğnemize hepsine çift batacağız. Burası ayakkabımızın ön kısmı. Birinci çift, ikinci çift, üçüncü çift, dördüncü ve 5. çift. Geri kalan 4 sık iğneye tek batalım. 1 2 3 ve 4. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. Ve 24 tane sık iğnemiz oldu. Üçüncü sıradayız. Bir tekle başlıyoruz. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Evet, 3 tane arttırma yaptık.
3 tekrar yaptık, yani aynı işlemi yaptık. Şimdi 5 tane sık iğneye tek batalım. 1 2 3 4 ve 5. Diğer köşemize geldik. Burada da yine bir arttırmayla başladım. Bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek ve bir arttır. Yine 5 tane arttırma yaptık. Arttırmaların bir alttaki arttırmanın içine denk gelecek. Kalan 4 sık iğneye tek batıyoruz. 2 3 4. Üçüncü sıramızı bitirdik. Sıra sonunda 32 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 4. sıradayız ve 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Evet, topuk kısmında yine 3 arttırmamızı yaptık. Şimdi 6 sık iğneye tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi yine arttırma yerine geldik. Bir tane arttırdım. 2 tane tek batıyorum. Bir arttır. 2 tek. Bir arttır. 2 tek. Bir arttır. 2 tek. Bir arttır. Toplam 5 tane arttırdık. 3 de topukta arttırdık. Toplam 8 arttırma oluyor her sıra. Geri kalan 4 sık iğneye tek batarak sıramı bitirdim. Evet, tabanımızı oluşturduk. Toplam 4 sıra yaptık. 5. sırada sıra sonunda 40 tane sık iğnemiz oldu. 5. sıramızda arkadaki tek kattan öreceğiz. Yani BLO'dan. Hemen şuradaki arkadaki tek kattan bir de bir alttaki sıradan da alıyorum. Arkadaki tek kata batıyorum. Bir de hemen altındaki çizgiden de alıyorum. Daha sağlam olsun diye. Bu şekilde sıra sonuna kadar hepsine BLO'dan tek batalım. Evet, 5. sıramızı bitirdik. BLO'dan ördük. Şimdi bundan sonra 6, 7 ve 8. sıralarımızı yine döne döne öreceğiz. Her birine tek batacağız. Toplam yani 3 sıra daha düz öreceğiz. Evet, ben örüp
tekrar geleceğim arkadaşlar. Evet, toplam 4 sıra düz ördük. Sıra geldi 9. sıraya. Şimdi azaltma yapacağız. 16 sık iğneye tek batacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tane tek battım. 10 tane peş peşe azaltacağız. Birinci azaltmam. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. 6 7. 8 9 ve 10 tane peş peşe azalttık. Geri kalan 4 sık iğneye tek batarak 9. sıramızı bitirdik. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz kaldı. 10 tane azalttığımız için. Şimdi 10. sıramızı eksiltme artırma yapmadan düz öreceğiz. Hepsini tek batalım. Evet, 11. sıradayız. Şimdi topuk kısmında 3 tane azaltmamız var. Azaltmayla başlıyorum. Bir tane azaltıyorum. 2 tane tek. Bir azalt. 2 tane tek. Bir azalt. Evet, 3 tane azaltmamı yaptım. Topuk kısmı burası. Ayağımızın. Şimdi 6 tane sık iğneye tek batalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi tekrar 5 tane peş peşe azaltalım. Birinci azaltma. İkinci azaltma. Üçüncü. Dördüncü. Ve 5. azaltma. Geri kalan 4 sık iğneye tek batıyoruz. 1 2 3 ve 4. Evet. Sıra sonunda 22 sık iğnemiz kaldı. Şimdi 12. sıradayız. 2 tane azaltmamız var. 13 sık iğneye tek batalım.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane tek battım. Bir azaltıyorum. Bir tane tek, bir azalt. Geri kalan 4 sık iğnemize tek batalım. 2 3 ve 4. Evet, 2 azaltmamızı da önde yaptık. 20 sayısına düştük. Evet, şimdi burada altına dondurma kapağından bir kalıp keselim. Yerleştirelim. Daha sonra zorlanmayalım diye. Evet, kalıbımı kestim arkadaşlar. Üzerini çizerek şöyle şimdi içerisine yerleştirelim. Evet, tavanın içerisine yerleştirdim. Doldurmayı da biraz sonra yaparız. Şimdi yani isteyen yapabilir tabi. Şimdi bot kısmımızın bu püsküllerini yapacağız. Şimdi 13. sırayı yani bir sıra düz öreceğiz arkadaşlar. 13. sıramızı kesme yapmıştık 2 tane. Ondan sonra bir sıra düz ördüm. Şimdi 14. sıradayız. Şöyle bir tane ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip geriye dönüyorum. Şimdi burada orta parmağımı ipimin üzerine şu şekilde tutup önce şuraya bir batalım. Tersten örüyoruz bu arada. İç kısımdan örüyoruz. İlmeğimi battım. Orta parmağımda bu şekilde arada tutuyorum. Ve burada püskül yapmış olduk. Tekrar yanındakine battım. Orta parmağımı koyuyorum. Ve sık iğnemi kapatıyorum. Tekrar batıyorum. Orta parmak araya koyuyoruz ve sık iğnemi kapatıyorum. Bunlar da bu tarafa bu şekilde görünmüş oluyorlar. Bu tarafta kalıyorlar. Tekrar batıyorum. Orta parmağım arada ve sık iğne kapatıyorum. Her bir ilmeğe aynı şekilde hiç atlamadan püskül yapıyoruz. Evet, sıra sonuna zaten az kaldı. 20 tane ilmeğimiz vardı. Hepsine 20 tane püskül yapıyoruz.
Evet, sıra sonuma geldim. İlk yaptığıma batıyorum. İlmek kaydırıyoruz. Birleştirdik. Bir zincir çektim. Döndüm. Bu sefer bir sıra sık iğne olarak düz öreceğiz. Ön yüzden öreceğiz. Püskülleri iç kısımdan, sık iğneyi de bu taraftan bir sıra düz öreceğiz arkadaşlar. 20 sık iğne olacak yine. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde hepsine tek batalım. Evet, sıra sonuma geldim ve yine ilk baştakine batarak ilmek kaydırıp birleştirdik. Bir zincir çekip dönüyoruz. Yine iç kısımdan ikinci püskülümüzü yapacağız. Hemen dibine batıyorum. Yine orta parmağımı koydum ve sık iğne ile kapattım. Yine sıra sonuna kadar 20 tane püskülümüzü yapalım. Evet, ikinci sıra püskülümü de bitirdim. İlmek kaydırıp bir zincir çektim. Yine bu tarafa çevirip dibine batarak başlıyorum. Yine 20 tane sık iğneme tek batıyorum. Normal ön yüzden örüyoruz. Evet, sıra sonuma geldim ve ilk başladığıma batıp ilmek kaydırdık. Şimdi üçüncü püskülümüzü yapacağız. Bir zincir çekip dönüyorum. Üçüncü püskülü arkadaki tek kattan yapacağız arkadaşlar. FLO'dan. Şurada ilmeğin için değil, bunlara değil, bunun arkadaki şu tek kattan yapacağız. Tek kata battım. Orta parmağımı koydum ve sık iğne ile kapattım. Yine arkadaki tek kata batıyorum. Orta parmağımı koydum ve kapattım. Arkadaki tek kata battım. Orta parmağımı yerleştirdim ve sık iğne ile kapattım. Sıra sonuna kadar bu şekilde FLO'dan öreceğiz. Şuradaki BLO'lardan da çorabımızı bunlara buradaki tek katlara yapacağız. Evet. Bundan sonra yine bir sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Evet, üçüncü püskülü bitirdim. İlmek kaydırarak birleştirdim. Bir zincir çekip yukarıya çıktım arkadaşlar ve yine öne döndürdüm. Bu sıramızda sık iğne değil de CC yapacağız. Yani içinden geçireceğiz. Batıp çıkıp içinden geçiriyoruz. Biraz rahat çalışalım, bol olsun. Şöyle azıcık uzatalım. Çok kasmasın. Sıra sonuna kadar CC ile, yani ilmek kaydırarak sıramızı bitiriyoruz. Botumuzu bitirmiş olduk. Şöyle biraz rahat çalışalım. Evet, sıra sonuma geldim ve ilk başladığımıza batıp
ilmek kaydırarak birleştirdik. Bir zincir çekip ipimi keseceğim ve botumuzu bitirmiş olduk. Bunu da arada saklayalım. Evet, botumuz bitti. Şimdi içini güzelce elyafla dolduralım arkadaşlar. Evet, sadece şuraya kadar bir doldurma işlemi yaptım. Tamamen doldurmadım, rahat çalışalım diye. Şimdi çorabımıza geçmeden önce şuradaki simli yeri çalışacağım arkadaşlar. Eğer siz de normal bir kış bebeği yapacaksanız burayı kotonla da yapabilirsiniz. Böyle hani çok ışıltılı olmasına gerek yok. Eğer böyle yapacaksanız da bu şekilde simli ipi kullanacağız. Bunu çift katlı yapacağım. Daha kalın, daha böyle belirgin olsun diye ipimi çift katlı katladım. Zaten az gidecek. Evet, şimdi ipimi önce bir sabitliyorum ve arkanın tam ortasından şu birinci ve ikinci sıranın arasında yapacağım. Şuradan yapamadım, zor oldu. Buradan kotonla yaparsanız şu tam birinci sıranın dibinden yaparsanız daha güzel olur. Şimdi simli de burada fark etmiyor o kadar. Evet, önce bir tane sık iğne olarak yaptım. Bundan sonrakileri CC yapacağız. İlmek kaydıracağız. Hemen batıyorum. Buradan çıkıp içinden geçiriyorum. Biraz bu rahat çekiyorum, sıkış olmasın diye. Batıp çekip içinden geçiriyorum. Tekrar dibine batıp içinden geçiriyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde batıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Evet. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuma geldim. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Son dibine kadar ilmek kaydırdım. Şimdi iplerimizi de içeriye çekeceğiz. Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şuradan giriyorum. Ve ipimi içine çekiyorum. Evet, botumuzun simleri de bitmiş oldu. Şimdi beyaz ipimizi alacağız. Evet, botumuzu bitirdik arkadaşlar. Şimdi çorabımızı yapacağız. Beyaz ipimizi alalım. İpimizi önce bir sabitliyoruz. Evet, şimdi bunu kaldığımız yerden, işaretli yerden arkadaki içerideki BLO'lardan öreceğiz. Şöyle bir küçük olduğu için zor oluyor da biraz.
Sıra başına aynı yerden başlıyoruz. Evet, şuradaki tek katlara batarak 20 tane sık iğne örelim. FLO'dan ördüğümüz yerin içindeki tek katları kalmıştı. Onlardan bunlara batarak çorabımızı örüyoruz. Sıra sonuna kadar hepsine tek batalım. 20 tane sık iğne. Evet, 21. sıramı bitirdim. 22. sıramda yine hepsini tek batacağım. Hemen ilk başladığıma batarak devam ediyorum sırama. Bir, iki, üç, 4, 18, 19 ve 20 tane yine hepsine tek battım. Yani toplamda 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan bu şekilde düz örmüş olduk. Şu ipimi de yine araya koyalım. Buradan devam edeceğiz. Şimdi 23. sıradayız. 2 tane arttırma yapacağız. Şimdi 8 tane tek batalım. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane tek battım. Şimdi bir arttırıyorum. Evet, bir arttırmamı yaptım. 10 tane tek batıyorum. Dokuz ve 10 tane tek battım ve bir arttırıyorum. Son kalana arttırmayla bittim. Ve 22 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Şimdi bundan sonra 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, böyle tepsine tek batalım. Evet, toplam 6 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 30. sıradayız ve bu sıramızda FLO'dan öreceğiz. Önce bir tane ilk sık iğneme ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip aynı yere batalım. Pardon, şöyle sökelim. Bunu yaparken yine FLO'dan yapacağız. Tam dibe batmışım ben. Şu öndeki tek kattan batıyorum. İlmek kaydırdım. Bir zincir çekip yine aynı yere dibine batıyorum. Tek kata sık iğne ördüm. Şimdi bundan sonraki bütün 22 tane ilmeğin öndeki tek kattan tığımı alttan şöyle giriyorum. Bu şekilde hepsine tek batıyorum. Öndeki tek kattan tığımı alttan giriyorum. Eksiltme artırma yapmadan sıra sonuna kadar tek batıyoruz. Arkada kalan tek katlara biraz sonra ten rengine geçeceğiz.
Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Ve şimdi başta ilk başladığımıza batarak ilmek kaydırıyoruz. Burayı birleştirdik. Bir zincir çekip ipimi keseceğim. Evet, ipimizi sonra içeriye çekelim, saklayalım arkadaşlar. Şimdi 30. sırayı bitirdik. Toplam çorabımızı toplam 2, 4, 6, 8, 10 sıra örmüşüz. 10 sıra ördük. Şimdi içini güzel bir dolduralım. Daha sonra da ten rengine geçelim. Ara ara dolgularımızı yapalım. Evet, 31. sıramızdayız. Ten rengimizi aldık. İpimizi sabitledik ve içerideki BLO'lardan yine aynı sıra başımızı takip ediyoruz. İlk tek kata ipimizi, birinci sık iğnemizi yaptık. Yine şuradaki arkadaki içerideki tek katlara batıyoruz. 6 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane tek battık. Bir arttıralım. Evet, tam ortada, arka ortada bir tane arttırdım. Geri kalan 15 taneye tek batıyoruz. Evet, sıra sonunda 23 tane sık iğnemiz oldu. 32. sıradayız. Hemen ilk yaptığımıza batarak 6 tane tek batalım. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 tane tek battım. Bir arttırıyorum. Evet, yine tam arka ortada bir tane arttırdım. 16 sık iğneme tek batarak sıramı bitireceğim. Ve 24 tane sık iğnemiz olacak. Evet, 33. sıradayız. Ve 7 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir tane arttırıyorum. Evet, bir artış yaptık. Ve geri kalan 16 sık iğneye tek batıyorum. Sayımız 25'e çıktı. Sıra sonuna kadar hepsine tek batalım. Evet, sıra sonuma geldim. Bu sıramız ten rengini 3 sıra peş peşe arka ortadan birer tane arttırdık. Şimdi 4 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Her birine tek batalım. 34, 35, 36 ve 37. sıralarımızı tek batacağız.
Evet, 4 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 38. sıradayız ve azaltma yapacağız. Toplam 5 azaltma yapacağız. 3 sık iğne düz öreceğiz. 1 2 3 bir azalt. Tekrar 3 tane tek. 1 2 3 bir azalt. 3 tane tek. 1 2 3 bir azalt. 3 tane tek. 1 2 3 bir azalt. 3 tane tek. 1 2 3 ve bir azalt. Evet, toplam 5 tane azaltma yapmış olduk. Ve 20 sayısına düştük arkadaşlar. Evet, şimdi bir sıra düz örelim. Eksiltme artırma yapmadan 20 sık iğneye tek batalım. ...39. sıramızı. Evet, 40. sıramızdayız arkadaşlar. Burada diz kapağımız çalışacağız. Şimdi sayılarımız tutmazsa, hani sıra başlarımız bir tane bile kaysa tutmayabilir. O yüzden tam ortasını şu şekil bulun. Ortayı bulun. 2 buradan, 2 de buradan 4 tane ayarlayın. 4 tane arttırma yapacağız. Bir tane benim kalıyor. Şimdi ben kendime göre 15 tane tek batıyorum. Sizin de uyarsa bu şekilde devam edin. 15 tek batalım. 4 14 15 tane tek battım. Bu 4 taneye çift batacağız. Birinci çift, ikinci çift, üçüncü çift, ve dördüncü çift. 4 tane peş peşe arttırdık. Diz kapağımızı oluşturduk. Bir tane tek kaldı. Tek batıyoruz. Ve 24 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Tek batalım hepsine. Evet, 43. sıramızdayız ve başlangıç yerinden itibaren 15 tane sık iğneme tek battım. Bir azaltıyorum. 4 sık iğneye tek batıyorum. 2 3 4 bir azaltıyorum. Evet, 2 tane azaltma yaptık. Tek kalan da bir tane kaldı. Onu da battırarak bu sıramı bitirdim. 22 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 44. sıramızda
Burada bir azaltma yapmıştık. 3 tek 1 azalt diye. Şimdi onun aynısını bu sefer de arttıracağız. Yerine koyacağız sayılarımızı. 3 tane tek 1 arttır. Toplam 5 tane arttırma yapacağız. 3 tek 1 arttır. 5 tekrar yapalım. Bu şekilde 3 tek 1 arttır, 3 tek 1 arttır. Tekrar sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, bu 5. arttırmamdı ve geriye 2 tane tek kalıyor. Onları da tek battık. 27 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 45. sıramızda hepsine tek batacağız. Yani bir sıra düz örelim. 46. sıramızdayız ve başlangıç yerinden itibaren 9 tane sık iğneme tek batıyorum. 2, 4, 6, 8, 9 ve tam ortada bir tane arttırıyorum. Sizin de ortaya nereye geliyorsa oraya yapın. Bir sık iğne kayıyorsa, yani aramızda farklılık varsa kendinize göre de ila 8 de olabilir, 9 da olabilir. Ortaya denk gelmesi yeterli. Bir tane arttırdım. Geri kalan 17 sık iğneme tek batıyorum. Ve sayım 28'e çıktı. Şimdi bundan sonra 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, 3 sıra düz örgümü tamamladım. Yani 47, 48, 49. sıralarımızı düz ördük. Şimdi 50. sıramızdayız ve başlangıçtan itibaren 9 tane sık iğneme tek battım. 2, 4, 6, 8, 9, 10'uncuya çift batıyorum. Yani bir tane arttırmış oldum. Geri kalan sık iğnelerime tek batacağım. 18 tane de tek batıyorum. Ve 29 sayısına çıktık. 29 oldu. Ve yine bundan sonra 3 sıra düz öreceğiz. Evet, yine 3 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 54. sıradayız. Yine başlangıç yerinden itibaren 10 tane sık iğneme tek battım. Bir arttırıyorum. Evet, çift battım arkadaşlar. Bir tane arttı. Ve sayımız 30'a çıktı. Şimdi sıra sonuna kadar hepsine tek batalım. 18 sık iğneye tek batacağız. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimize geçeceğiz. Ondan önce 3 tane ilmek kaydırıyorum. İpimi keseceğim. 2 zincirle ipimi kesiyorum. Bitirdik. Şimdi beyazla iç çamaşır kısmını örelim. En son 30 tane sık iğnemiz oldu. İpimi sabitliyorum. Hemen kaldığım yerden ilk ilmek kaydırdığıma batıyorum. Evet, birinci sık iğnemi yaptım. Sıra sonuna kadar hepsini tek batacağız. Yani toplam 5 sıra beyazla 5 sıra düz öreceğiz. 30 sık iğne her sıra. Buradan şuraya geçiyoruz.
Biraz sıkışıyor ördüğüm için zor oluyor. Evet, bu şekilde devam edelim. Her bir sık iğnemize tek batalım. Evet, 5 sıra düz örgümü tamamladım arkadaşlar. Toplamda buradan itibaren şu an 59. sırada bitirdik. Birinci bacağımızı ördüğümüzde ilmek kaydırıp bir zincir çekip ipimizi keseceğiz. İkinci bacağımıza da buradan biraz sonra örüp zincirle birleştireceğiz. Bu videomuzu burada, affedersiniz sesimi düzelttim. Bu videomuzda kolumuzu, bacağımızı ördük. İkinci bölümde birleştireceğiz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.